Hayır. Hepiniz birden demedim. Neden beni bekliyormuşsunuz gibi hissediyorum? Hayır. Bu işi kendim hallederim. Ben 10 serisinde Vilgax ve Tiran halkı hakkında düşündüğümüz zaman bazı şeyler gerçekten dikkat çekici ve garip görünüyordu. Vilgax gibi devasa bir gezegenden gelen güçlü bir savaşçının neden başka Tiranlıları yanına almadığı, neden sürekli zayıf robot ordularına güvendiği ve Tiran halkının neden onun kadar savaşçı olmaktan uzak durduğu soruları açıkçası seriyi daha derin bir şekilde incelememizi gerektiriyor. Evet, bugün sizlerle birlikte tüm bu konuları konuşacağız, ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Burası güvenli değil. İçeride kal ve sessiz ol. Çok yaşa Vilgax! Çok yaşa! Çok yaşa Vilgax! Çok yaşa! Çok yaşa Vilgax! Çok yaşa! Şuraya bak! Hatırlarsanız Alien Force serisinde Tiran gezegenini gördüğümüz zaman oradaki halkın son derece sıradan ve sakin bir yaşam sürdüğüne tanık olmuştuk. Bu halk savaşçı değildi. Aksine huzur içinde yaşamak isteyen insanlardan oluşuyordu. Görünüşte güçlü bir yapıya sahip olmalarına rağmen savaşçılık onların kültüründe yer edinmiş bir şey değildi. Bu durum Vilgax'ın neden gezegeninden destek almadığını açıklıyordu. Düşündüğümüzde barışçıl bir toplumda yaşamak isteyen Tiranlılar Vilgax gibi savaş peşinde koşan biriyle aynı yolda yürümek istememişlerdi. Seride Vilgax'ın galaksiler arası fetihlerinde zayıf ve dayanıksız robot orduları kullanması sık sık eleştirilen bir noktaydı. Ama mantıklıca düşündüğümüzde Vilgax tamamen kendi komutlarına uyan bir orduya ihtiyaç duyuyordu. Kendi halkını savaşa sürüklemiş olsaydı onların bireysel iradeleri Vilgax'ın otoritesine ters düşebilirdi. Ama robotlarsa tamamen onun kontrolündeydi ve istediği şekilde kullanabiliyordu. Bunun yanı sıra robotlar üretimi ve yenilenmesi kolay araçlardı. Savaşta kaybettiklerini kolayca yerine koyabiliyorlardı. Seride Vilgax bile kendi halkını bu şekilde harcamayacağı için robotlar Vilgax'ın daha güvenli bir seçeneğiydi. Vilgax seri içinde pek çok müttefikini harcayan bir karakter olsa da gerçekten gezegenine ve halkına olan sevgisi sonsuzdu. Onlar için canını bile feda edebilirdi ve bundan dolayı elbette onları bir savaşa sürüklemesi mümkün görünmüyor. Ayrıca Vilgax'ın karakterine baktığımızda galakside kendisini yücelten bir imaj yaratmak istediğini görebilirsiniz. O başkalarının değil, yalnızca kendisini parlamasını istiyordu. Yanında başka savaşçı tiranların olması bu imajı zayıflatabilirdi. Demin az önce de söylemiş olduğum gibi Tiran halkının Vilgax'ı bir kahraman olarak görmesi ilginç bir detaydı. Halkı onu seviyordu ve saygı duyuyordu. Ancak bu sevgi ve saygı onların Vilgax'ın savaşlarına katılacağı anlamına gelmiyordu. Muhtemelen Tiran halkı Vilgax'ın galaksideki başarılarını gururla izliyor ama kendi barışçıl yaşamlarını riske atmayı tercih etmiyorlardı. Onun savaşlarına dahil olmamalarının sebebi Vilgax'ı sevmemeleri değildi. Kendi yaşam biçimlerini koruma arzularıydı. Baktığımız zaman Tiran halkında Vilgax dışında başka savaşçıların olmaması aslında kesin bir gerçek değildi. Muhtemelen Tiran gezegeninde Vilgax'a rakip olacak potansiyel savaşçılar vardı. Ancak Vilgax güce ve otoriteye takıntılı bir karakter olduğu için belki de kendi gezegenindeki potansiyel tehditleri ortadan kaldırmış ya da onları da sindirmiş olması mümkündü. Ya da diğer bir alternatif seçenek olarak Tiran savaşçıları Vilgax'ın yöntemlerini desteklememiş ve kendi yollarına gitmiş olabilirler. Yani kim bilir, Vilgax belki de onları yanına almak istemiş ama başarısız da olmuş olabilir. Seri boyunca Vilgax her zaman güçlü bir lider olmasına rağmen ordularında aynı başarıyı gösterememişti. Robotlarının zayıf olması çoğu planın başarısız olmasına yol açmıştı. Ancak şu da bir gerçek ki Vilgax kendi gücü kadar robot teknolojisine de güveniyordu. Ancak robot orduları Ben Tennyson'ın yaratıcılığı ve takım çalışması karşısında sürekli yetersiz kalmıştı. Robot üretimi kolay olabilir ancak ileri düzeyde ve dayanıklı bir ordu kurmak çok daha maliyetli bir durumdu. Belki de Vilgax kaynaklarını daha güçlü robotlar yapmak yerine sayıya odaklanarak harcamayı tercih etmişti. Vilgax'ın Tiran gezegeninde yalnız kalmasının ve robot ordularına bağımlı olmasının ardından
ardında hem kültürel hem de kişisel nedenler yatıyordu. Tiran halkı onun gibi savaşçı olmaktan uzak bir toplumdu ve kendi barışçıl yaşamlarını riske atmak istemediler. Vilgax ise kontrol takıntısı ve otoriter liderlik anlayışı nedeniyle halkını yanına alamadı ve robot ordularını tercih etmişti. Eğer Vilgax kendi gezegeninden savaşçılar toplayabilseydi muhtemelen Ben Tennyson'a karşı çok daha güçlü ve etkili olabilirdi. Ancak Vilgax'ın kendi gücüne olan aşırı güveni onu nihayetinde yalnız bir savaşçıya dönüştürmüştü. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Vilgax dışında başka savaşçı tiranlar var mı ve halka neden ona destek vermedi, tüm bu konular hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Dikkatli ol, şeytan imajını sarsıyorsun. Söylediklerine dikkat et Ben Tennyson. Yardımına ihtiyacım olmasaydı İşte hepimizin nefret ettiği o kötü adam.